Mısır unlu glutensiz krakerler yapıyoruz. Artık glutensiz beslenmek hiç de pahalı değil. Evdeki malzemelerle bu krakerlerin yapım aşamalarına başlıyoruz. 1 su bardağı mısır unum var. Bir yoğurma kabımın içerisine alıyorum. 2 yemek kaşığı glutensiz unum var. Unumu da tarifime ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum tarifime. 1 çay kaşığı tuzum var. Tuzumu tarifime ilave ediyorum. Bu sefer kuru malzemeleri ilk önce karıştırıyoruz. Tuzumuzu 2 çay kaşığına çıkartabilirsiniz. Ben tuzsuz tüketmeyi tercih ettiğim için biraz tuz miktarını düşük kullanıyorum. Şöyle unlarımın, kuru malzemelerimin ortasını bir spatulam ile açtım. Şimdi sıvı malzemelerimi kontrollü bir şekilde koyacağım. Şöyle 2 çay kaşığı kadar limon kullanacağım tarifimde. Şöyle limon suyumu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağım var. Zeytinyağımı da tarifime ilave ediyorum. Yarım su bardağı suyum var. Suyumu kontrollü ilave edeceğim. Şöyle yarısını ilave ettim. Bir spatulam ile hamurumu karıştırıyorum. Bu tarifte kullanacağınız mısır ununuzun cinsine göre su alma, un alma miktarı çok değişecek. O yüzden lütfen suyunuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Şimdi artık tarifimi elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Ama ilk önce baharatlarını ilave ediyorum. 2 çay kaşığı kekik kullanacağım tarifimde. Şöyle 1 çay kaşığı pul biberim var. Kalan suyumu ilave ediyorum. Tarifime çörek otu da çok yakışıyor. Tavsiye ederim. Ve hamurumu parmak uçlarım ile şöyle yoğurmaya başlıyorum yavaş yavaş. Tam istediğim kıvama maalesef gelmedi. O yüzden 1 yemek kaşığı mısır unu daha tarifime ilave edip yeniden hamurumu yoğuruyorum. Yani 1 su bardağı mısır unu artı 1 yemek kaşığı mısır unu daha kullanmış olduk. Artık hamurumuz hazır. Eğer ununuz yetersiz gelirse yeniden ilave edebilirsiniz. Şöyle hamuruma elim ile şekil verdim ve 10 dakika bir streç filmin altında üzerini kasemin kapatarak streç film ile hamurumu 10 dakika dinlendireceğim. Hamurumuzun üzerini örttük. Hamurumuzu 10 dakika dinlendirdik. Şimdi hamurumuzun streç filmini açıyoruz. Hamurumuzu elimize alıyoruz. Şöyle size dokusunu tekrar göstermek istiyorum. Ve hamurumu şöyle bir hamur kesicim ile ortadan ikiye bölüyorum. Ve bir merdanem yardımıyla şöyle ilk önce iç dokusunu da göstereyim. Şöyle küçük bir merdanem yardımıyla 1 santim kalınlığında olacak şekilde minicik açıyorum. Ve bir kalıbım yardımıyla şöyle minik minik kesiyorum. Burada bardakla da kesebilirsiniz. Şeritler halinde de kesebilirsiniz. Böyle bir tane de şerit hazırlamıştım. Şeritler, çubuklar yapabilirsiniz. Yumurta akı sürüyorum. Şöyle krakerlerimin üzerine ve benim evimde ay çekirdeği vardı. Ay çekirdeğiyle üzerlerini süslüyorum. Dediğim gibi çörek otu, susam olur. Hiçbir şey olmasa da olur. Üzerine yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Evet, şimdi ay çekirdeğini de koyduğumuz krakerlerimizi fırınımızda pişirme işlemine geçiyoruz. Haydi biz şimdi yavaş yavaş fırında pişmeye gidiyoruz. 180 derecede tarifimi 20 dakika kadar pişirdim ve biz piştik, geldik. Şimdi oda sıcaklığına kadar soğumayı bekliyoruz. Oda sıcaklığına gelen kurabiyelerimi şöyle bir servis tabağına aldım. Yanına da nefis bir hibiskus çayı yaptım. Artık krakerlerimiz mi dersiniz, kuru pastalarımız, kuru kurabiyelerimiz mi dersiniz? Servise hazır. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Şöyle tarifimin iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.